Vergi aslında bu manada lütuf, ikram, bağışlamadır. Bakın lütuf, ikram, bağışlamadır. Şimdi vergi kelimesini nerede kullanıyoruz biz? Vergi dairesinde kullanıyoruz. Ne demek? Sen lütuf veriyorsun, sen bağışlıyorsun. Senin lütfunu, bağışını devlet alıyor. Sen o normalde ihsan ediyorsun devlete. O yüzden kutsal. Şimdi vergi kelimesinin karşılığını bilmiyor insanımız. Vergi kelimesinin karşılığı neymiş? Lütufmuş, ihsanmış, bağışmış. Sen vergi vererekten ne yapmış oldun? Gönüllü bir şekilde kanunen lütfettin, bağışladın, ihsan ettin devlete. Geldi bir grup siyasetçi, senin verdiğin vergileri de iç etti. Nasıl iç etti? Kanuni. Hukuka uygun olmayan hiçbir şey yok. Hukuk kimin elinde? Kanun kimin elinde? Senin elinde değil. Orada yazıyor, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Aldanma o söze. O sözler aldanman için senin. Onlar istedikleri kanunu çıkaracağı milletvekillerini seçerler. Sen onların seçtiği milletvekilini seçersin. Onların seçtiğini seçersin. Bir üst mafya grubu var. Onların seçtiği partiyi seçersin. Bir üst mafya grubu var. Onların seçtiği lidere oy atarsın. Bunlar şeytanın örttüğü yerlerdir. Bunlara karşı çıkarsan sen demokrasi düşmanı olursun. Seni demokrasi düşmanı ilan ederler. Seni halk düşmanı ilan ederler. Seni meclis düşmanı ilan ederler. Seni anayasa düşmanı ilan ederler. Ve seni anayasaya karşı çıkmaktan, değiştirmekten yargılarlar. Sen sistemi sorgulayamazsın çünkü. Kalkıp da ben halkım, ben vatandaşım, atırdığın yere. Haddini bil, sen köle izaorasın. Sen modern kölesin. Öyle ben bunu eleştiririm, ben bunu konuşurum. Dur sen anında halk düşmanı, demokrasi düşmanı olursun. Sen fuhuşa karşı çıkamazsın, kanunidir. Kanunlara karşı çıkmış olursun. Sen kumara karşı çıkamazsın. Kumara karşı çıkarsan kanunlara karşı çıkmış olursun. Kumar, devletin oynattığı kumar kanunidir. Devletin sattığı kadın kanunidir. Devletin sattığı içki kanunidir. Devletin faizi kanunidir. Dışarıda bir kimse faizle para satarsa faizcilikten tutuklandı, soruşturmaya alındı der. Savcının önünde alır soluğu. Ama banka faizcilik yapar, bankayı kimse mahkemeye veremez. Bankaları kimse sorgulayamaz. Siz vatandaşlar olarak bankalar faizle para satıyor, faizci. Dışarıda kanuni faizcilerle veya kanunsuz faizcilerle bunun arasında ne fark var? Faiz faizdir deyip de kanun çıkarın, faizi komple yasaklayın diyemezsiniz. Deseniz de siz duyan olmaz. Deseniz de sizi duyan olmaz. Siz kuzu kuzu gider, faizi ödersiniz.
Devlete karşı ne ödemediyseniz hepsini faiziyle devlet alır. Hepsini faiziyle devlet alır. Bir de size böyle arada lütfeder. Der ki devlete olan borçlarınızın faizlerini yüzde kaç şimdi? 20 mi kaç bilmiyorum. Aylık kaç? Aylık %4,5 devlete olan faiz. Piyasada da 4,5 zaten değil mi? Bankalarda da 4,5. Bankalarda da 4,5. Hatta bankalar da daha ucuzdur şimdi. Sen bilirsin. Bankalar kaç? 42-44. Devlet? 52 ve üstü. Evet. Siz bunları ödersiniz. Hiç böyle bakmadıydınız değil mi? Kuzu kuzu ödersiniz. Bu para sizin devletinizde kalmaz ha. Öyle de düşünmeyin. Öyle sakın bu ödediğimiz devlete kalıyor. Böyle bir saflık yok. Sakın ha. Kravatlı, takım elbiseli, ülke dışından birileri gelir. Onların senin Maliye Hazine bakanlıkta onların büroları vardır. Gelirler sizi denetlerler. Nereden ne kaçırdınız bizden diye. Kaçırdığınız yerleri söylerler. Ondan sonra onu tahsil ederler sizden. Muhakkak başınıza bir kemal gelir. O kemal sizi yer yutar. Her şeyinizi değiştirir. Sonra gider. Sonra yerine Kemal gelmez de Mehmet gelir örneğin. O da bütün altını üstünü getirir. O da İngiliz ağababaların ne diyorsa yerine getirir. Sonra o da tukaka ilan edilir. Ama gider o da İngiliz maliyesinde veyahut da oradaki küresel firmaların birisinde danışmanlık görevi yapar. Onların çok pasaportu vardır. Sen garip halk, senin bir pasaportun yoktur. Senin eline bir kırmızı pasaport verirler, hiçbir yere gidemezsin zaten sen. Nereye gideceksin? Hacca. 10 yıl sonra sana izin çıkacak. Nereye gideceksin? Paris'e. Paris'e gitmen için bütün evrakları hazırla, gidersin. Hacca gidemezsin, 10 yıl sonra gidersin. Ama bazı kravatlılar istediği zaman gider mi? Gider. Köleler gidemez. Nasıl? Basbaya. Kardeş sen kölesin, öyle elini kolunu sallaya sallaya hacca mı gidersin? Paris'e kim gidecek? Onlar birinci sınıf vatandaşlar.